Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Begonfil güllerinden böyle dalları kestik, çelikleri getirdik. Bunları inşallah köklendirme yapacağız arkadaşlar. Geçen yıldan 2 tane begonfilim vardı, çok güzel. Kışın burası sert hava olduğu için sıcak iklimi seviyor genelde bunlar. Kışın üşüme yaptı arkadaşlar. Soğuk vurdu ve kurudu. Dallar komple kurudu. Dalından köküne sürme yapıyor şu an bir tanesi. Birisi tamamen öldü. Şimdi ne yapacağız? Yeni dikimler yapacağız arkadaşlar. Bunları köklendireceğiz inşallah. Daha önce de köklendirmiştim. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Hazırlıyoruz. Yaklaşık şu uzunluk yetiyor. Köklendirme için. Güzel temizliyoruz arkadaşlar. Şu yaprakları, dikenlerini alıyoruz. Şöyle küçük bir sürgün bırakıyoruz ki suyunu oradan suyu yürüsün arkadaşlar. Şöyle hazırlayalım önce çeliklerimizi bir. Dikeceğimiz boylarda. Şimdi hem dikenlerini alıyoruz şöyle. Hem de üstten bir sürgün bırakıyoruz. Begonfiller genelde Akdeniz çiçeği arkadaşlar. Bu da Marmara'da da. Tabi oluyor. Biraz kışın iyi muhafaza etmek lazım bunları. Veya böyle çok aşırı rüzgarlı alana dikmemek gerekiyor. Biraz büyüdü mü kendini muhafaza ediyor. Soğukla pek etki yapmıyor ama küçükken eksi soğuklarda veya sert soğuklarda kuruma yapabiliyor. Güzel çiçekleri var bunun. Ben sevdiğim için bunu çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Komşumda var güzel. Onlarınki büyük olduğu için hiç sıkıntı yok. Büyük kurumuyor. Bahçesine güzel verimli bir şekilde devam ediyor. Dalları da oradan getirdik. Şimdi burada bir iki çeşit rengi var arkadaşlar. Karışık hepsinden getirdim. Tabi bu diktiğimizin hepsi köklenecek diye bir gaye yok. İçinden 5-10 tane daldan yarısını köklenirsek kafi. Şimdi şu şekilde çapraz kesiyoruz. Burada kök oluşacağı için buradan daha hızlı kök püskülü atabilsin. Onun için böyle çapraz kesimler yapıyorlar arkadaşlar. Hava kapalı, akşam üzeri. Dün çimleri kesmiştim, çim bakımı yapmıştım. Yağacak demiştim. Bugün sabah erken saatten beri güzel yağdı arkadaşlar, ince ince. Hava hala yarın yine yağışlı. Şu an yerler ıslak. Evet. Budama işlemini yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dikeceğimiz kapları ayarlıyoruz şu şekil. Şimdi bunu buradan şöyle bir kesim yapacağız arkadaşlar. Beş litrelik su şişesi bunlar. Bunu dikeceğiz ve üzerine sonra geçireceğiz. Bantlayacağız inşallah buradan arkadaşlar. Şimdi altlardan da birkaç tane su tahliye gideri açmamız lazım. Yoksa burada çürüme yapar. Köklenme olmaz. Evet. Verdiğim su tahliye olması gerekiyor.
Şunu biraz daha yukarıdan keseyim. Evet. Evet arkadaşlar. 2 tane ayarladık kabımızı. Burada şu şekil toprağımız var arkadaşlar. Bu toprak yumuşak toprak. Hayvan gübresiyle karışımlı. İçtiğimiz çayları da pasalarını da böyle biriktiriyoruz. Çayın pasasında biriktiriyoruz arkadaşlar. Böyle çoğaldığı zaman gübreyle toprakla karıştırıp çiçeklerde kullanmak için bu şekilde yumuşak bir toprak elde ediyorum. Şöyle karıştırma yapıyorum arkadaşlar güzelce de. Evet. Karıştırmış olduğum toprağı dikkatli bir şekilde boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar, kendimi yapmış olduğum organik köklendirme tozu, tarçın, kurutulmuş mercimek, yeşil mercimek, tarçınla kurutup blenderdan geçtikten sonra organik köklendirme hormonunu da bu şekilde elde ediyoruz arkadaşlar. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet, kahverengi bir renk aldı. Karışınca arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Toplu bir şekilde hazırladığımız çelikleri kök kısmını şöyle biraz suyla temas edip çalkalıyoruz şöyle güzelce de. Emmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu suyu aynı zamanda toprak sulandırmada kullanıyoruz arkadaşlar. Toprağın tamamı temas etmesi gerekiyor. Boşa götürmüyoruz. Evet. Altından fazla sular tahliyesi oluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Çeliklerimizi saksının dibine tam değmeyecek şekilde saplama yapıyoruz toprağa. Bu şekil. Altı tane. Evet. 3 6 3 6. Bir tane daha kaldı. Onu da buraya. 7 tane. Evet arkadaşlar, şimdi az bir toprak daha ilave ediyoruz. Evet. Yeniden artan suyu veriyoruz arkadaşlar. Azar azar. Dibinde biraz erimemiş tarçın var. Çalkalıyoruz güzelce. Onu da toprağa hepsini verdik.
Şimdi arkadaşlar kesmiş olduğumuz şişenin yarı kısmını veya içine de olabilir şöyle. Bunu biraz yukarıdan kestiğim için zor giriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Daha güzel girdi. Şimdi bunu arkadaşlar bantlıyoruz buradan. Arkadaşlar buralardan şöyle kesmiş olduğum yerlerden buralardan bantlıyoruz güzelce ve şişemizi güneş fazla görmeyen bir yerde muhafaza ediyoruz. Hava deliği sade kapaktan açık kalacak. Havasını buradan alacak. Fazla bitki suyunu kaybetmemiş olacak. Nemli ortamda köklenmesi daha hızlı şekilde gelişecek. Yaklaşık 50-60 gün yani 2 ay gibi bir sürede bunlar inşallah köklenir arkadaşlar. Ve o zaman yine aynı şekilde buraya kaldırıyoruz. Baktık burada filizlemeler olduktan sonra bu şekilde devam ediyor. Yani köklenme meydana geldiği zaman zaten suyunu korumuş oluyor. Kendi suyunu zaten kaybetmediği sürece bunu kapatmanın da bir anlamı yok. Bu şekilde arkadaşlar bantlayıp kenara koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Böylece bir köklendirme çalışma işleminin de sonuna geldik. İleriki aşamalarda bunların sonuçlarını inşallah beraber görürüz, paylaşırız. Hoşça kalın. Allah'a emanet.